Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tam kıvamında, hiç dağılmadan kendi suyuyla en lezzetli çilek reçeli nasıl yapılır, onun yapım aşamasını izleyeceksiniz. Hadi buyurun o zaman, lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. Çilek reçelimiz için ilk önce çileklerimi ayıklamakla başlıyorum. Ben yıkamadan bu şekilde saplarını temizliyorum. Yıkadıktan sonra çileklerimiz yumuşadığı için arkadaşlar, yıkamadan bu işlemi yaparsak daha güzel olur. Çileklerimin saplarını bu şekilde çok fazla derin olmayacak şekilde temizliyorum bıçak yardımıyla. Çilek reçelini 1 kilodan yapacağım arkadaşlar. Sizler daha fazla çilekten yapacaksanız malzemeleri katlayarak yine aynı ölçülerde yapabilirsiniz. Saplarını güzelce temizledikten sonra bol suda bekleterek çileklerimi yıkayacağım. 1 çay kaşığı kadar karbonat da ekleyerek biraz suda bekleteceğim. Sizler de dilerseniz o şekilde suda bekleyerek güzelce içindeki pisliklerinden de arınmasını sağlayabilirsiniz. Çileklerimi güzelce temizledikten sonra bol suda da yıkadım. Suyunu da süzdürüp tenceremin içine alıyorum. Biraz büyük olanları içinden ayırdım. Daha çok ufakları tercih ettim reçel yapmak için. Çileklerimi de sizler için tarttım. Tam 1 kilogram çileğim var burada arkadaşlar. Çileklerimi bir gece şekerde bekleteceğim için artık şekerimi eklemeye başlıyorum. Toplamda 4 su bardağı toz şeker ekleyeceğim. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. Az şekerli seviyorsanız 3,5 su bardağıyla da yapabilirsiniz ama kıvam alması ve erken bozulmaması için şekerinin de tam olması çok önemlidir reçellerde. 4 su bardağı şekerimi de ekledikten sonra kapağını kapatacağım. Bu şekilde bir gece dışarıda bekleteceğim. Eğer çok sıcak havalarda bekleteceksiniz arkadaşlar, şekeri eriyene kadar biraz dışarıda bekletin. Sonrasında buzdolabında tamamen eriyene kadar bekletebilirsiniz. Şekerini sıcak havalarda pek dışarıda çok uzun süre bekletmenizi öneririm. Evet arkadaşlar, gece çileklerimi şekere yatırmıştım. Şu anda toplamda 12 saat kadar zaman geçti. Ben biraz gördüğünüz gibi üzerinde şeker çok az tortuları kalmış. Hiç kaşık vurarak karıştırmayacağım. Bu şekilde sallayarak tenceremi karışmasını sağlayacağım. Gördüğünüz gibi üzerinde kalan şekerler de hemen içinde kayboldu. Tenceremi birazcık salladıktan sonra tekrar kapağını kapatacağım. 12 saat kadar bekletmiştim zaten çileğimi. Bir 3 saat kadar daha dinlenmesini istiyorum. Sizler eğer daha az sulu seviyorsanız bu saatte yeterli olacaktır ama ben 200 saat daha dinlenmesini istiyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 15 saat kadar dinlendirmiş olduğum çileklerimi ocağımın üzerine alıyorum. Ortagöz ocağın altında yakarak reçelimin yapımına başlayacağım. Tahta kaşığımla tencerenin dibindeki şekerlerin erimesi için de çok fazla çileklere zarar gelmeyecek şekilde hafiften karıştırıyorum. Reçelim kaynamaya başladığı an hemen 1 çay kaşığı kadar tereyağı reçelimin içine ekliyorum. Tereyağı hem çilek reçelimizin köpürmemesini sağlayacak ve daha parlak görünmesini de sağlayacak arkadaşlar. Tereyağı ekledikten sonra tenceremi elimle bu şekilde sallayarak içine karışmasını sağlıyorum. Ben arkadaşlar çok fazla reçelimi kaşıkla karıştırmıyorum. Bu şekilde tenceremi sallayarak çileklerimin de bütünlüğünü korumuş olacağım. Bu aşamalarda çilek üzerinde kuru gibi dursa da arkadaşlar, ileriki dakikalarda çilek çok güzel kıvamını alacak. Bu sizi korkutmasın, çilekler kuru kalmayacak. Bir önceki çilek reçeli videomda reçelime su eklemiştim. Bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Benim çocuklarım çileğin tanesinde suyunu daha çok sevdikleri için mutlaka ben reçellerime su ekliyorum. Ama çilek reçelini pek su eklemek istemeyen takipçilerim için ben tekrardan bu sefer susuz olarak yapmak istedim.
Çilek reçelim gördüğünüz gibi köpürmeye başladı. Bunlar şeker köpüğü, çok fazla dokunmayacağım. Eğer kahverengi kötü köpükler varsa görüntü olarak onları alabilirsiniz kaşık yardımıyla. Sonrasında zaten piştikten sonra bu köpükler de kayboluyor ortadan. Size ileriki dakikalarda da bunu göstereceğim. Bazı reçellerde tabii ki köpüklerini almamız şart. Ama çilek reçelini çok fazla almıyorum. Dediğim gibi kahverengi, eğer ortada kötü bir köpük birinkisi varsa onu alıyorum. 5 dakika orta göz ocakta yüksek ateşte pişireceğim. Sonrasında kısarak 10 dakika daha pişireceğim. Toplamda 15 dakika kaynatacağım arkadaşlar ve sonrasında kapatacağım. 1 saat kadar dinlendireceğim reçelimi. Tekrardan 15 dakika kadar kaynatacağım. 5 dakika yüksek ateşte kaynattıktan sonra ocağımın altını artık kısıyorum. Çok fazla kısmamıza gerek yok. Biraz kısmamız yeterli. Kaşık vurmadan tencereyi arada sallayarak karıştırıyorum ki çilek reçellerim daha bütün halde kalması için. Bu şekilde toplamda 15 dakika kaynatmış olacağım. Kaynamaya başladıktan sonra ilk 5 dakika yüksek ateşte, sonra 10 dakikada biraz kısık ateşte reçelimi kaynatacağım. Reçelinizi de ne kadar kısık ateşte kaynatırsanız o kadar güzel kıvam alır. Ben ocağımın altını kapattım arkadaşlar. Bu şekilde 1 saat kadar reçelimi dinlendireceğim. Ara ara tabii ki tencereye sallayarak karıştıracağım. Bakın ben hiç köpüklerini almadığım halde reçelimin üzerinde şu anda hiç köpük yok. O sebeple reçelinizde köpük alacağım diye kendinize hiç eziyet etmeyin. 1 saat kadar dinlendirmiş olduğum reçelimi tekrar ocağımın üzerine aldım. Kaynatmaya başlıyorum. Bu şekilde yaparak daha güzel reçel kıvam alıyor. Ama tabii ki sizler eğer benim gibi yapmak istemiyorsanız hiç altını kapatmadan reçelinizin pişmesini devam ederek kıvam almasını sağlayabilirsiniz. Ama bu şekilde 2 kere kaynatarak yaparsanız da reçelinizin daha güzel kıvam aldığını ve renginin de bozulmadığını görmüş olacaksınız. Reçelimin üzerinin orta kısmında birazcık kahverengi köpük oluştu. Onu da 1-2 kaşık aldım. Gördüğünüz gibi çok fazla köpüğüne müdahale etmeden bu şekilde kaynatacağım. Yine tekrar 5 dakika kaynatıyorum yüksek ateşte. Sonrasında kısık ateşte kaynatarak reçelimin kıvam almasını sağlayacağım. Evet arkadaşlar, biraz reçelim kaynadı. İkinci kez kaynatmış olduğum reçelimde geçen süre 10 dakika oldu. Bir önceki kaynatma sürede düşünürsek yani 25 dakika kadar zaman geçmiş oluyor. Şu an kıvamını kontrol etmek istiyorum. Evet, yavaş yavaş kıvam almaya başladı. İçine de su eklemediğimiz için bu aşamalarda kesinlikle reçelimizin başından ayrılmayalım. Çok fazla pişerse reçelimize yanık kokusu olur. O sebeple başından ayrılmadan kıvam alana kadar reçelimizi kontrollü bir şekilde pişirelim. Ben reçelime bir parça limon tuzu ekliyorum ve tenceremi güzelce karıştırıyorum. Limon tuzu birazcık iri bir şekildeydi. Ben bir parça ekledim. Eğer sizlerin ufaksa 2-3 parça olarak da limon tuzu ekleyebilirsiniz veya taze limon suyu da ekleyebilirsiniz. Tenceremi ara ara sallayarak reçelimin güzelce karışımını sağlıyorum. Limon tuzunu ekledikten 1-2 dakika sonra tekrardan reçelimin kıvamını kontrol etmek için parmağımla bu şekilde çizik oluşturuyorum. Eğer oluşturduğunuz çizik hemen kapanmıyorsa reçeliniz olmuş demektir. Şu anda 1-2 dakika daha kaynatmam gerekiyor. Çilek reçelimi 2 aşamalı pişirdim arkadaşlar. Birinci aşamada 15 dakika kaynatmıştım. İlk 5 dakikası yüksek ateşte, 10 dakikası da orta kısık ateşte kaynatarak sonrasında 1 saat dinlendirdim ve ikinci aşamada da 5 dakika yüksek ateşte, sonra geri kalanla 15 dakika kadar da orta kısık ateşte pişirdim reçelimi. Tabii ki sizlerin reçelinizin suyunun kıvamına göre değişebilir bu süre. Mutlaka kontrol ederek pişirmeye özen gösterin. Toplamda 35 dakika kadar pişirmiş olduğum reçelim hazır. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. Tabii dediğim gibi sizler kontrol ederek pişirebilirsiniz.
Benim 35 dakikada reçelim oldu. Sizler daha koyu kıvam istiyorsanız 1-2 dakika daha pişirebilirsiniz. Veya benim gibi bu kıvamda seviyorsanız da yeterlidir. Benim reçelim az olduğu için sıcak vakumlama işlemi yapmadım. Eğer sizler daha fazla çilekten reçel yapacaksanız mutlaka sıcakken kapaklarını kapatıp ters çevirebilirsiniz. Benim bu kadar malzemelerden bir 600 gramlık kavanoz ve 300 gramlık da kavanoza reçelim oldu. Gördüğünüz gibi hiç dağılmadan çok güzel bir kıvamlı reçel oldu. 2 gün ben dışarıda beklettim. Biraz da reçelimin kendine gelmesi için. Sonra buzdolabında da bekleteceğim için arkadaşlar biraz daha kıvamı koyulaşacak. Bunu da belirtmiş olayım. Çilek reçelini de kızarmış ekmeğin üzerinde güzel sürmek için çok fazla koyu yapmadım. Ama buzdolabında da bekleyeceği için arkadaşlar daha çok koyulaşacak. Bu oda ısısında olduğu için biraz size sulu gibi gelebilir ama sulu değil, tam kıvamında reçel oldu. Gördüğünüz gibi ben çok fazla reçelimin köpüğünü almadığım halde üzerinde hiç köpük yok. O sebeple reçelinizde çok fazla köpükleri almaya müdahale etmeyin. Bugün sizlere 2 kıvamlı kendimin de yaptığım bu güzel reçel tarifini paylaştım. Bütün malzemelerini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan sorularınızı da yorum yerine yazarak bana ulaşabilirsiniz. Gördüğüm an hemen dönüş yapıyorum. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.